Işığın ve kurdun soyu, türeyiş destanı, gök tanrının nuruyla yıkanan, bozkırın sessizliğini bozan kadim bir ses yükseliyor. Bu, yalnızca bir efsane değil, bir milletin, ışıktan ve kurttan doğuşunun, yokluktan varlığa şahlanışının destanıdır. Uygur ellerinde yükselen, o kutsal kuleye inen ilahi ışık, Türk'ün damarlarındaki sönmez ateşi tutuşturdu. Gökten süzülen o şanlı bozkurt, bir halkın kaderine rehber, nesline ata oldu. 9 Oğuz'dan 10 Uygur'a uzanan bu kutlu yürüyüş, asırlardır silinmeyen bir bağımsızlık yemini, ebediyete atılan bir imzadır. Hazır olun, vaktin ötesinden gelen o heybetli çığlığı dinlemeye, Türk'ün özündeki mucizeye, tanıklık etmeye gidiyoruz. Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü. Bugün Börübudu'nun nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, törebilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Hun Hakan'ın 2 kızı vardı ki, güzellikleri dillerde destan, saflıkları gün ışığından öteydi. Onların yürüyüşü ceylanları kıskandırır. Bakışları en sert savaşçının bile kılıcını elinden düşürürdü. Hakan dedi ki, bu kızlar insanoğluna layık değil, onlar ancak Tanrı ile birleşmelidir. Hakan, kızlarını dünyanın kirinden ve beşerin nefesinden sakınmak için, ülkenin en ücra köşesinde göğe merdiven dayayan devasa kuleler inşa ettirdi. Kızlar, yeryüzünün değil, gökyüzünün misafiri olacaklardı. Kulelerin kapıları mühürlendi. İpek perdeler çekildi. Artık sadece rüzgarın fısıltısı ve yıldızların ışığı bu 2 masum cana eşlik ediyordu. Bir soyun kaderi bulutların arasında gizlenmeye başladı. Hakan, kızlarının tanrısal bir öze sahip olduğuna inanıyordu. Onları bir beye veya bir Hakan oğluna vermek ona göre kutsallığa ihanetti. Onların kanı saftır, onların yeri gök tanrının yanıdır diyerek dünya tarihinin en garip ve en yüce kararını verdi. Ülkenin 4 bir yanından gelen mimarlar ve işçiler gece gündüz demeden taş üstüne taş koydular. Kuleler yükseldikçe halk korku ve huşu içinde bu muazzam yapıyı izledi. İnsan eliyle yapılan bu kuleler Tanrı'ya uzatılan bir davetiye gibiydi. İnşaat bittiğinde kulelerin zirvesi dünyadan kopmuş, sadece kartalların ulaşabileceği bir yüksekliğe varmıştı. Hakan, kızlarını bu taştan makamına uğurlarken gözlerinde sadece bir umut vardı, ilahi bir müdahale. Ülkenin en uç noktasında, bulutlara değen kulelerin pencerelerinden, dünyaya bakan mahzun prensesler, insanların karıncalar kadar küçük göründüğü bir yükseklikte yaşadılar. Yeryüzünün sesi kesilmiş, sadece sessizliği kalmıştı. Günler birbirini kovalarken, altın kaselerde gelen yemekler ve gümüş aynalar, onların tek tesellisiydi. Fakat ruhları, bu daracık ama yüksek kafeste daralıyordu. Saflıkları bu sessizlikte birer elmas gibi sivrildi. Geceleri yıldızlara dokunacak kadar yakın olduklarını hissederler. Rüzgarın şarkılarını dinleyerek uyurlardı. Kule hem bir saray hem de bir tapınaktı. Hakan, kulenin dibine her gün gelip diz çöker. Ellerini göğe açarak yakarırdı. Tanrım, eğer bu kızlar sana layıksa gel ve onlarla evlen. Soyumuzu senden olanlarla donat. Bu bir babanın duası değil, bir milletin kaderini değiştirmek isteyen,
bir ruhun haykırışıydı. Gök Tanrı'ya sunulan kurbanların dumanı. Kulelere kadar yükselir Hakan'ın sesi. Bozkır'ın rüzgarıyla birleşip yücelere ulaşırdı. Her yakarış gökyüzünün dengesini biraz daha sarsardı. Un halkı uzaktan bu manzarayı izlerken Hakan'ın imanına ve kızlarının kutsallığına olan inançları sarsılmaz bir hal alıyordu. Gök Tanrı'dan bir cevap bekleniyordu. Bir işaret, bir nur. Bir gece ansızın gökyüzü kızıla ve yeşile büründü. Kulelerin etrafında dönen garip ışıklar ve rüzgarın getirdiği tanrısal fısıltılar duyulmaya başladı. Doğa, ilahi bir ziyaretçinin gelişini haber veriyordu. Yıldızlar her zamankinden daha parlaktı ve kulelerin tepesi sanki gökyüzüyle birleşmiş gibi görünüyordu. Prensesler, korku ve merak içinde pencerelere koştular. Şamanlar uzakta titremeye başladı. Bu ışıklar sıradan bir hava olayı değil, gök tanrının perdeleri aralayışının bir simgesiydi. Gök yere iniyordu. Kulenin dibinde ansızın bir ışık patladı. Toz duman dağıldığında orada. Tüyleri gümüşten daha parlak, gözleri güneşin özü gibi ateş saçan, devasa bir erkek kurt belirdi. Bu kurt, Bozkır'ın görmediği bir heybete sahipti. Kurt, ne hırlıyor ne de saldırıyordu. Sadece vakur bir şekilde kulenin etrafında dönüyor, bakışlarını en yukarıdaki pencereye dikiyordu. Onun her adımı toprağı titretiyor. Tüylerinden mistik bir nur yayılıyordu. Çevredeki hayvanlar sessizce geri çekildi. Bu canlı, doğanın en vahşi ama en asil efendisi olarak oradaydı. Gümüş yeleli bir kader, kulenin dibinde bekliyordu. Hakan, uzaktan kurdu gördüğünde anladı. Bu, sıradan bir hayvan değil, gök tanrının, bizzat kendisinin bir suretiydi. Duam kabul oldu diyerek gözyaşlarını tutamadı. Kurdun çevresinde oluşan sessizlik halkası onun tanrısal kimliğini kanıtlıyordu. Yanına yaklaşan her can sükûnete bürünüyordu. O, insan ve tanrı arasındaki o kutsal köprüydü. Kurt, günlerce kulenin dibinde ayrılmadan bekledi. Ne yedi ne içti. Sadece en üstteki pencerelere baktı. Bir tanrı, bir Hakan'ın davetine icabet etmişti. Kuledeki prenseslerden büyüğü, korkudan titreyip, kurdu bir canavar sanırken, küçük prenses, kurdun gözlerindeki o kutsal ve şefkatli daveti gördü. Onun yüreğinde bir korku değil, bir tanıma ve aidiyet hissi vardı. Abla, bu gelen bir kurt değil, babamızın çağırdığı, gök tanrıdır, dedi küçük kız. Gözleri, kurdun nurlu gözleriyle kilitlenmişti. O anda kızın ruhu dünya sınırlarından taştı. Küçük prenses, bu tanrısal varlığın yanına inmek için içten gelen, durdurulamaz bir arzu duymaya başladı. Kaderin çağrısı genç kızın kalbinde bir volkan gibi patladı. Korku ve huşu içinde, tanrısal varlığa doğru atılan o ilk geri dönülmez adım. Küçük prenses, kulenin kapılarını zorlayıp basamaklardan bir bir inmeye başladı. Her basamakta dünyalığını bırakıyor, ilahi olana yaklaşıyordu. Kulenin kapısı açıldığında, Bozkır'ın serin rüzgarı, kızın ipek saçlarını savurdu. Kurt, kızın gelişini gördüğünde ayağa kalktı ve parlaması daha da arttı. Bir prenses ve bir tanrı yerle göğün buluşma noktasında karşı karşıyaydı, ablası. Kule penceresinden çığlıklarla bakarken, küçük kızın adımları hiç titremedi. O, bir milletin anası olmaya doğru yürüyordu. Toprak, bu kutlu yürüyüşe şahitlik ediyordu. Yer ve göğün sustuğu, rüzgarın dindiği, tüm doğanın huşu içinde eğildiği o an, kurt ve prenses, vadiye doğru süzüldüler. Artık onlar,
İki ayrı varlık değil, bir kaderin iki yarısıydılar. Birleşme anında gökyüzünden bir yıldız kaydı ve vadinin üzerinde muazzam bir ışık kalkanı oluştu. Kimsenin göremediği, sadece Tanrı'nın şahit olduğu o mukaddes an gerçekleşti. Kurdun ve prensesin kaderi sonsuza dek mühürlendi. Bu birleşme, et ve kemiğin ötesinde, bir milletin genetik ve ruhsal kodlarının tanrısal bir kaynaktan yeniden yaratılmasıydı. Türk soyu bu ışığın içinde mayalandı. Kulesinin dibinde gerçekleşen, bu mucizeyi gören babanın soyunun ebedi kalacağına dair duyduğu büyük inanç onu bir çocuk gibi ağlattı. Hakan dedi ki, Tanrı beni duydu. Artık ölümün hiçbir hükmü kalmadı. Hun yurdundaki tüm obalara ulaklar salındı. Şölenler ve toylar kurulması emredildi. Tanrı'nın kanı artık Hun soyuna akmıştı. Bir milletin yeniden doğuşu tüm Bozkır'a ilan edildi. Hakan, kızının bir kurtla gidişini bir kayıp değil, en büyük zafer olarak gördü. Kuleler artık hapis değil, birer anıt haline gelmişti. Hun devleti, tanrısal bir güvenceye kavuşmuştu. Prensesin karnında büyüyen, o nurlu canların haberi, tüm Hun yurduna yayıldı. Bu gebelik sıradan değildi. Kızın teni her geçen gün daha da parlıyor. Gözleri bir kurdun keskinliğini kazanıyordu. İçindeki can, Tanrı'nın ve doğanın gücünü taşıyordu. Prenses artık ne sarayda ne kulede yaşıyordu. O, doğanın kalbinde, ağaçların ve akarsuların arasında dolaşırken onlarla konuşuyordu. O, artık toprağın ve göğün ortak anasıydı. Hun halkı ona yiyecekler getirip dualar ediyor. Doğacak olan kutsal nesli bekliyorlardı. Hamileliği sırasında gökyüzünde hep bir kurt şeklindeki bulut kümesi onu takip ediyordu. Gökbörü evladını himaye ediyordu. Vakti geldiğinde prenses 9 erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuklar doğar doğmaz ağlamak yerine kurt gibi ulumaya başladılar. Bu ses eski dünyanın sonu, yeni bir çağın ilk nidasıydı. Çocukların her biri birer aslan heybetinde doğmuştu. Gözleri açık, elleri yumruk yapılmıştı. 9 Oğuzlar, Türk'ün savaşçı ve teşkilatçı ruhunun ilk tohumlarıydı. Doğum anında, Hun yurdunun dört bir yanında kurtlar aynı anda uludu. Doğa, kendi efendilerinin gelişini selamlıyordu. Gökten gelen kan, yeryüzünde beden bulmuştu. Ardından 10 çocuk daha doğdu. Bunlara 10 Uygur dendi. Kurttan doğan bu yeni neslin her biri sıradan insanlardan çok daha güçlü, daha hızlı ve daha zekiydi. Uygurlar, medeniyetin ve bilgeliğin tanrısal taşıyıcılarıydı. Henüz birkaç aylıkken yürüyor, at biniyor ve yay geriyorlardı. Onların büyümesi, bir ormanın hızla yeşermesi gibi durdurulamazdı. Türk soyu, bu 10 yiğitle birlikte akıl ve gücü harmanladı. Un Hakanı. Torunlarını kucağına aldığında ellerindeki o muazzam kuvveti hissedip gülümsedi. Artık 10 Uygurlar, devletin sarsılmaz direkleri olacaktı. Soy, tanrısal bir nizama kavuşmuştu. Bu çocukların en garip özelliği sesleriydi. Konuşurken dahi seslerinin tınısı bir kurdun heybetli ulumasını andırırdı. Her kelimeleri bir emir, her nidaları bir savaş narası gibiydi. Onlar konuştuğunda bozkırın rüzgarı susar, atlar kulaklarını diker, insanlar büyülenmiş gibi dinlerdi. Bu yüzden onlara 9 Oğuz, 10 Uygur atları birer mühür gibi verildi. Seslerindeki kurt ruhu, onların kimliğiydi. Şamanlar, bu seslerin gök tanrının kelamı olduğunu söylerlerdi. Çocukların bir araya gelip bağırması, düşmanın yüreğini yerinden sökecek, bir fırtınaya dönüşürdü. Söz, kurt nefesiyle birleşmişti.
Yeni nesil hızla çoğaldı. Her birinden binlercesi doğdu ve Hun yurdu bir anda kurt soylu savaşçılarla dolup taştı. Artık bozkır bu kutsal enerjiye dar gelmeye başlamıştı. Her bir obada, her bir çadırda bu tanrısal kanın izleri görülüyordu. İnsanların boyu uzamış, gözleri keskinleşmiş, hastalıklara karşı dirençleri artmıştı. Bir millet biyolojik ve ruhsal bir evrim geçiriyordu. Hun yurdundan yükselen enerji, komşu ülkelerde bir korku dalgası yarattı. Tanrı'nın kurtları yeryüzüne indi, söylentisi kıtaları aştı. Büyük patlama öncesi, sessizlik bitmişti. Bu çocuklar savaş meydanına çıktıklarında insan gibi değil, kurtlar gibi teşkilatlanırlardı. Kurt kapanı taktiği onların genlerinde bir içgüdü olarak vardı. Düşmanı parçalamadan önce onları korkuyla felç ederlerdi. Savaşın en kızıştığı anda hepsi birden ulumaya başlar. Bu ses düşmanın atlarını delirtir. Mızraklarını ellerinden düşürürdü. Savaş bir katliam değil, tanrısal bir adaletin tecellisiydi. Hiçbir kale ve hiçbir ordu bu tanrı doğanlar karşısında duramadı. Onlar yaralanıyor ama ölmüyor, yoruluyor ama pes etmiyorlardı. Bozkurt'un ordusu cihanı dize getiriyordu. Tanrısal kanın verdiği güçle dar gelen yurtlardan çıkıp yeni toprakların fethine giriştiler. Kulelerin olduğu vadiden çıkıp dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Büyük Uygur Hakanlığı'nın temelleri bu kutlu yürüyüşle atıldı. Gittikleri her yere medeniyet, düzen ve tanrısal adaleti götürdüler. Geçtikleri nehirler onlara yol verdi. Çıktıkları dağlar onları selamladı. Dünya yeni sahiplerini tanıyordu. Uygur şehirleri yükselmeye başladı. Kütüphaneler, mabetler ve saraylar. Kurt soyu vahşeti değil, bilgeliği ve hürriyeti seçmişti. Bozkır'ın kurtları şehirlerin bilgelerine dönüştü. Her yıl kurdun belirdiği o kulelerin dibinde toplanan halk, atalarına şükranlarını sunmak için devasa törenler düzenledi. Gök Tanrı'ya kurbanlar sunulup, o mukaddes birleşme yeniden canlandırıldı. Bellek, Türk'ün en büyük kalesiydi. Kulelerin etrafında dönen meşaleli alaylar, geceyi bir yangın yerine çevirir. Hep bir ağızdan atılan ulumalar, göğün 9. katına kadar ulaşırdı. Atakurt, ruhuyla halkının arasındaydı. Gençlere türeyişin hikayesi anlatılır. Kanlarındaki o kutsal ateşin sönmemesi için yeminler ettirilirdi. Her tören soyun yeniden mayalanmasıydı. Türk boyları arasında biz tanrısal bir kurttan türedik. İnancının verdiği sarsılmaz özgüven onları tarihin her evresinde yenilmez kıldı. Bu inanç sadece bir efsane değil, bir yaşam felsefesiydi. Kul değil, Tanrı'nın evladı olmak, diğer milletler karşısındaki dik duruşları, köleliği asla kabul etmemeleri bu kutsal kandan geliyordu. Zincirler, kurt dişleri karşısında her zaman kırılırdı. En zayıf anlarında bile biz kimiz sorusuna verilen Bozkurt'un soyuyuz cevabı küllerinden yeniden doğmalarını sağladı. Soyun üstünlüğü, ruhun hürriyetindeydi. Türeyişin hikayesi, zaman geçse de, Türk'ün her zaferinde, her hürriyet haykırışında yeniden hatırlandı. Kuleler yıkılsa, nehirler kurusa da, o nurlu kurdun nefesi hala ensemizdedir. Işık, karanlığı her zaman yenecektir. Bugün Bozkır'da, tek başına gezen bir kurt gören her Türk, aslında kendi atasını selamladığını bilir. O gümüş yeleli hayal, geleceğinde teminatıdır. Geçmişin nurunu, geleceğin meşalesine taşıdılar. Gök Tanrı'nın başlattığı bu büyük deney, sonsuzluğa kadar sürecek olan Türk varlığının mührü oldu.
Biz vardık, varız ve var olacağız. Akademik dipnot, Türeyş Destanı, Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra Uygurların kökenini açıklayan en önemli yaratılış anlatısıdır. Çin kaynaklarında kayıt altına alınan bu destan, Türk mitolojisindeki kurt ata motifinin en rafine örneğidir. Destan, yönetici sınıfın, yani Hakan soyunun, sıradan insanlardan değil, ilahi bir kaynaktan, yani gök tanrının kurt suretindeki tezahüründen geldiğini vurgulayarak, kut anlayışını pekiştirir. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.